Tüm evren kütle çekim yasasına göre kurulmuştur ve eğer yer çekimi kuvvetinde bir azalma söz konusu olursa bütün düzen bozulur. Yıldızların kayıp birbirleriyle çarpışması ve dünyanın güneşe yaklaşması bunların başında gelir. Algılanabilme özelliğine sahip tek kuvvet olan yer çekimine gelin birlikte ayrıntılı bir şekilde bakalım. Evrende bulunan galaksiler ve yıldızlar daima birbirlerinin yörüngelerinde kalır. Bu durumun sebebi kütle çekim kuvveti yani yer çekimidir. Diğer tüm gezegenlerin ve dünyanın güneşe yaklaşmadan belirli bir yörüngede gezinmesini de sağlar. İnsanlar da dahil tüm canlılar yerçekimi kuvveti sayesinde kütleler üzerinde oturabilir ve yürüyebilirler. Yerçekimi kuvvetinde herhangi bir bozulma yaşanması durumunda tüm dengeler de bozulur. Yerçekimi kuvvetinde bir azalma gerçekleşirse dünya yörüngesinden ayrılır. Yıldızlar kayar ve canlılar da uzay boşluğuna dağılır. Yerçekimi kuvvetinde bir artış gerçekleşirse dünya güneşe yapışır. Yıldızlar birbirleriyle çarpışır ve canlılar da yer kabuğunun içine girer. Bu varsayımlar imkansız gibi görünse de olması yüksek ihtimalli durumlardır. Bu durumların gerçekleşebilmesi için yerçekimi kuvvetinde az da olsa artış ya da azalış olması yeterlidir. Bilim adamı Isaac Newton'un kütle çekim kuvvetini keşfettiği günümüzde bilinse de aslında yer çekiminin çok daha eskilere dayanan bir geçmişi bulunmaktadır. Yunan filozof Aristo M.Ö. 4. yüzyılda yerçekim kuvvetini keşfeden ilk insandır. Aristo diğer cisimlere oranla ağır cisimlerin daha hızlı yere düştüğünü belirtmiştir. Aristo'dan sonra Galileo havanın sürtünme kuvveti uyguladığını ve bu kuvvetin ortadan kalkmasıyla tüm cisimlerin kütle fark etmeksizin aynı hıza düştüğünü dile getirmiştir. Aynı zamanda bırakılan yükseklikle düşme hızının ilişkili olduğunu da kanıtlamıştır. Isaac Newton'un elma hikayesi ise tüm bunlardan sonra gelmektedir. Kafasına elma düşmesiyle aydınlanan bilim adamının yerçekimi kuvvetinin keşfi aslında daha karmaşıktır. Uzun seneler boyunca yerçekimi kuvvetini anlamaya çalışan Isaac Newton, Aristo döneminden beri bilinen yerçekimi kuvvetini açıklamaya çalışmıştır. Newton, cisimlerin sağa veya sola kaymadan direkt olarak yere düşmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Isaac Newton kendi kütlelerine göre cisimlerin bir çekim gücü olduğunu anlamıştır. Cisimlerin yeryüzüne doğrudan yere düşmesini ise dünyanın uyguladığı çekim kuvveti sonucunda elma ile anlamıştır. Newton'un teorisine göre iki cisim arasındaki çekim kuvveti kütlelerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Cisimlerin arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Kütle arttıkça çekim gücü büyümekte, mesafe arttıkça çekim gücü azalmaktadır. Newton bu teorisiyle fizik bilimine önemli bir temel atmıştır. Bu kuram sayesinde gökbilimi de bilinmeyenlere açıklık getirebilmiştir. Yıllar boyunca Newton'un ilkeleriyle yer çekimi kuvveti açıklanmıştır. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.